Diyabet hastalarının tüketeceği ballar vardır. Hamile kadının tüketeceği bal vardır. İş hayatı, enerji harcıyor, yoruluyor. Onun tüketeceği bal vardır. Bir insan ne için doktora gidiyorsa, gözün için mi, sağlık için mi, kansızlık için mi? Onun ilacı Enerjik olmak için hangi ballar tüketilmelidir? enerji istiyorsa ardıç balı olur. Bu kudret balıdır. Ilık suyla bir polenle bir şerbet yapsın içsin ve bunu bir hafta devam etsin. Şifa olur. Müşterilerime diyorum ki kristalize bal isteyin. Çünkü o gerçek bal olduğunu ispatlamış. Onu arı yapmış. Arının yapmadığı bal hiç kristalize olmaz, donmaz. Çok tehlikeli bir yönü var. İnsanları kısırlaştırıyor bu. Anason balı küçük çocuklarda uyku problemi olur, kas çıkarma problemi olur. Ondan böyle bir iki çay kaşığı şerbet içirebilseler o çocuk rahatlar. Yeni evli çiftler, bebek tedavisi görenler kişniş balı, çakşıl balı, arı sütü polenle karıştırıp yerlerse 50 yıllık bir tecrübeme göre Türkiye'de tüketilen balın birçoğu da bal değil. Sizi tanıyalım. Ben 1952 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldim. İlkokulu bitirdikten sonra ailem beni sanayide tornacı çıraklığına verdiler. Çıraklık dönemim, kalfalık dönemim ve askerlik dönemim. Askerlikten geldikten sonra mesleğim geniş bir sermaye isteyen bir meslek. Bizim böyle bir müessese kurma imkanımız yok. Ailemin bir desteği olmayacak. Bir öğretmen abimizin bizden yaylaya arı götürmesi için bir yardımda bulundu. Bu vesileyle ben arıyla tanıştım. Hobi olarak arıcılığa başladım. Yıl 1979 yılları diyelim. Bu defa şimdi sabit bir yerimiz olsun dedik. Arı malzemeleri satmak için iş yeri açtım. Hem arıcılık hem de dükkanımı devam ettim. 50 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. ...50 yıllık arıcısınız. Balın şifası nedir hocam? Şimdi doğada her çiçeğin balı olur. Diyabet hastalarının tüketeceği ballar vardır. Küçük çocukların tüketeceği ballar vardır. Hamile kadının tüketeceği bal vardır. Ağır sporla uğraşan veyahut da iş hayatı çok enerji harcıyor, yoruluyor. Onun tüketeceği bal vardır. Yaşlı insanlara hazmı kolay, şekeri düşük ballar vardır. İnsanlar bu balı soracak, isteyecek, bilgi verecek. Balcısı da size şu balı tavsiye ediyorum diyecek. O balı aldığı zaman bal olarak daha çok yararlanmış olur. Son yıllarda en çok yaşadığımız balla ilgili olayı şöyle anlatayım. 2 tane genç geliyor, yeni evli çiftler, karakovan balı soruyorlar. Biz meslek tecrübemiz anlıyoruz ki bunlar bebek tedavisi için bal alıyorlar. Biz bunlara soruyoruz. Diyoruz ki mumun bir gıdası yoktur. Niye petek istiyorsunuz falan. Biz diyorlar bebek tedavisi görüyoruz. Bebek tedavisi gören kişilerin tüketeceği bal ya çakşıl balı ya kişniş balı. Bunlar insanlarda üretimi artıran bir baldır. Bebek tedavisini gören insanlara bu balı tavsiye ederiz. Tabii bunun yanında taze polenle beraber. Bazıları gelir, benim çocuklar hiç bal yemiyor der. Biz deriz ki siz kendinize göre bal alıyorsunuz, çocuklara da ısrar ediyorsunuz ye diye. Çünkü o çocuğun vücut anatomisi o balı hazmetmeye olgunlaşmamış. Örnek verelim, o küçük çocuklara lavanta balı, narenciye, portakal balı, ıhlamur balı, çocuklar annesinin evde yaptığı reçel gibi ekmeğe bandırır bandırır yer. Şimdi siz içeriği zengin ağır bal alıyorsunuz, çocuk da yesin diyorsunuz. Burada bir yanlışlık var. Örnek verelim, 2,5 yaşından önce de çocuklara bal yüklenmemesi lazım. Bal en hassas bir gıda maddesi. Daha yeni içerisinde buluş tespit eden büyük profesörler var.
Asıl azmaz, bal bozulmaz. Yıllarca kendini korur bal. Yıllarca, yani tarihi çok eski mumya olarak kullanılmış aşağı yukarı 19-18 yıllık ballarım vardı. Tabii bu balı yanlış anlıyor bazı arkadaşlarımız. Biz bunu eskisin diye saklamadık. Bir yerde depo olarak kullandığımız yeri boşalttık. Orada 3-5 teneke balımız kalmış. Bizim hiç haberimiz yok. Allah bir daha göstermesin. Depremden sonra oradaki eşyalarımızı taşırken ortaya çıktı. O kadar da rayhalaşmış ki bal kendini mayalıyor. Bozulmamak için. Arının yaptığı balsa bu. Kristalize olur, yıllarca kendini korur. Ama bazı müşterilerimiz kristalize olan balı şeker balı olarak görüyorlar. Balı verenin belki yüzüne karşı demiyorlarsa da arkasından işte güvendik, vardık, bize şeker balı vermiş gibi bir sitem de var. Ben 50 yıllık esnaflık hayatımda bütün insanlara, sizlerin aracılığıyla müşterilerime diyorum ki kristalize bal isteyin. Çünkü o gerçek bal olduğunu ispatlamış. Onu arı yapmış. Arının yapmadığı bal hiç kristalize olmaz, donmaz. Buzdolabımızın buzluğuna da koysak donmaz. Ama çok tehlikeli bir yönü var. İnsanları kısırlaştırıyor bu bal. Yani bunları alıp anne baba sofrasına getiriyor. O küçük çocuklarımız yiyorlar, kısırlaşıyor. Türkiye'de bu çok had safhada. Onun için herkes balcısından balınız donar mı diye sorsun. Evet donar derse alsın. Veyahut da daha karantinisi kristalize olmuş bal istiyorum desin. Çünkü bunu arı yapmış, kristalize olmuştur. 42 derecenin üzerine çıktığı zaman balda gıda ölüyor. Onun için biz ısrarla ben diyorum ki yani insanlar bu kristalize bal tüketmeye alışmalı. Dün Rusya'dan bir müşteri geldi. Yanında arkadaşı var. O balların aromasına bakacak dedi. Kaşıkla tadım kaşığımız var. Hepsini tattırdık. Çözülük baldan kekik kevem tattırdım. Maydanoz tattırdım. Tüsü tattı. Kişniş tattı. Çakşılı yedirdik. Efendim don balımızı görünce bundan da tadayım dedi. Ağzına aldı, güldü. Yanındaki tercümana işaret etti. Benim istediğim, aldığım bal budur dedi. Aradığım bal dedi. 3'er kilo, 3 tane istediler. Doldurduk. Ben de sevindim çünkü bilerek alıyor. Yani bizim insanlarımızda böyle olması lazım. Ben Rusya'da da gördüm balcı dükkanlarını. Gittim oraya. Her balın içeriği var. Nevisi var. Hangi çiçeğin polenleri var? Yaylım nedir? Orada işte sizin az önce sorduğunuz gibi kalorisi, besin değeri nedir? Orada bal almaları içeride geziyorlar, istişare yapıyorlar. Hanımına diyor ki tamam biz bu balı tüketelim. Bu bal uygun bize diyor. Ama bizim burada böyle bir soru yok. Sorunun dese ki benim hanımım hamile, efendim hazmı kolay bir bal veririz ona. Güzel bir lavanta balı versek, efendim havalar soğuk bir ıhlamur balı versek. Bunlar karakovan, seksiyon petek deriz biz buna. Yani küçük bunların daha irisi vardır. Bunun mumunu arı doğadan toplar. Bu fenli kovanımızda ortaya 70 gram ağırlığında bir petek takılır. Şimdi bu muma arı mesai harcadığı için doğadan mum toplayacak, petek örecek. Onda üretim az olur. Bunda fenli kovan petek takılınca arı hemen peteği kabartır. Bundan 45-50 kilo bir kovan başı bal alıyorsak bundan 15-20 kilo. Ama biz balcılar petek balı da hiç tavsiye etmeyiz. Öyle mi? Mumun bir gıdası yok, hazmı zor. En güzeli süzme bal. Peki şu poşetin içerisinde olan neler hocam? Bu polenimiz. Polen. Arı doğadaki her çiçekten bir polen alır. Bakın renkler farklı farklı. Birbirinden farklı. Efendim. Şimdi şu polenimiz ardıç poleni.
Bu ardış polenimiz bizim pazarcık kazağımızla besni arasında olur. En güçlü polen. Bu polen peki ne gibi şifalara vesile oluyor? Sağlık açısından bir etkisi var mı? İnsan vücudunda ne eksikse onun ilacı bu polenin içerisinde. Bu da narenciye poleni. Bu polenimiz kurutulmuş bir polen. Bunlar hiç işlem görmemiş, polen tuzağından silkelenmiş, taze olarak biz aldık. Şimdi polenle de şöyle bir bilgi vereyim. Bir poleni böyle cıplak alıyoruz, bunu ağzımıza atıyoruz, çiğnedik, ağzınıza 3-4 çeşit raiha gelir. Yani insanoğlunun beğeneceği bir raihadır bu. Ve bunu yutuyorsunuz. Şimdi bu polen bayat olsaydı bu şekilde çıplak aldığınızda ağzınızda küfsü bir koku olur. Böyle rahat çiğneyip yutamazsınız. Belki balla falan bilinmez ama bir de böyle rengine baktığınız zaman bayat polenin rengi matlaşmış olur. İnternetten de araştırıyoruz artık teknoloji gelişti. Saymayla bit. Ama benim dükkanımda Maraş'ın eski doklularından Yavuz Aras abimize bir bayan sordu. Dedi ki bir insan ne için doktora gidiyorsa onun ilacı bu polende var dedi. Bunun başka tarifi yok. Yani gözün için mi? Tamam. Sağlık için mi? Tamam. Kansızlık için mi? Tamam. Hepsi bunun içerisinde. Ama taze polene de ulaşmak çok zor. Biz o kadar üretmiyoruz. Şimdi bunu biraz sonra inşallah tadacaksınız. Ağza o kadar güzel bir raiha geliyor ki 3-4 çeşit raiha olur böyle. Çünkü tek bir çiçek poleni değil bu. Aroması değişir. Yani insanların sevdiği bir aroma. Şimdi propolis dedik biz. Bu gördüğümüz tam propolis. Propolis. Evet. Yani işlenmemiş. İşte arı bunu kendinin kovanını daha sağlıklı muhafaza altına almak için yapar. En çok da bu ağaç kovuğunda, kaya kovuğunda oğul veren oraya sığınmış arılarda olur. Bizim kovanlarımızda çok olmaz. Bu yara için arıcı büyüklerimiz böyle misafirliğe gitti miydi? Eve biraz götürür hediye eder. Bir kesik bir çizik oldu muydu? Efendim hemen şöyle yapıştırırlar. İyi gelir yani. Evet, yara tedavi edici özelliği vardır. Bu da buna perge de diyorlar şimdi. Arı ekmeği de diyorlar. Bu Tam ne oluyor hocam bu? şimdi arı bu poleni ayağındaki polen keseciğiyle çiçekten çiçeğe konarak toplar. Şu gözeneklere depolar. Şuraya depolar. Şu gördüğümüz kapalı gözenekler açıkken depolar. Kraliçe arı bu depolanan gözeneğe günlük yumurta bırakır. Eğer arı poleni bulmazsa kraliçe arı yumurta yapmaz. Bu da bu peteğin içerisinden çıkarılan bir polen. Bu kovana girerken polen tuzağı var. Onu kurarız, ayağından dökülür. Devamlı polen olmaz. Arı ailesi zayıf düşer o zaman. Çok güçlü arıdan alınır biraz polen. Bu da arı ekmeği. Perge dedik. Polen de eşdeğer. Ama bana sorarsanız polen daha taze. Çünkü bu polen bir yıl kuluçka dönemi geçirmiştir. Kovanda bir yılını tamamlamış. Hatta belki de arıcı kışa bu balı bırakmıştır. 2 yıldır. Polen daha taze. Enerjik olmak için hangi ballar tüketilmelidir? Şimdi arıcılıkta aile balı dediğimiz zaman kekik keven balımız gelir. Ve elhamdülillah Türkiye'de de bu çok bol yetişir. Amasya, Yozgat, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Van, Yüksekova bu bölgeler genellikle bal yaylımı çiçeğimiz kekik keven. Şimdi bu kadar enerji istiyorsa taze polenle akşamları
ılık suyla bir polenle bir şerbet yapsın içsin. Ve bunu bir hafta devam etsin. Bu bir hafta zaman diliminde bunda bir zindelik vücudunda adam hissetmiyorsa aldığı yere geri götürsün. Yok kardeşim bu bal bana yaramadı, bana güç vermedi, bu polen güç vermedi. Çünkü polenimiz taze ise 3 günün içerisinde belirtisini göstermeli. Yolda giderken bile ben bacaklarımda bir güç var, daha önceki gibi değil, daha hızlı gidebiliyorum gibi beyin algılamalı polen taze ise. Ama daha içeriği zengin ballarımız da var. Onlar da enerji veriyor mu? Tabii. Şimdi bizim bölgemizde ardıç balı olur. Bu kudret balıdır. Her sene olmaz. 5 senede 10 senede diyelim dağlara bir zenk düşer. Yani bir kayaya tırmandığımızı düşünelim. Elimizi attık, kaya elimize yapışkan gelir. Cenab-ı Hak gece bir zenk vermiştir. Yağmur gibi diyelim. Her taraf zenk. Arı o kayadan bal toplar. Büyük arıcı abilerimiz dağ, taş, bal derlerdi. Arıcı arısını doğaya götürdü. Arı doğadan ne bulduysa almış. Bizim ballarımız oradan kıymetli. Şimdi bir de bizim Türkiye'mizde insanlar hasta olduktan sonra çare arıyorlar. Aslında sağlıklı iken o 1 kilo ıhlamur balı evinde yedek dursun. Havalar soğudu mu ılık suyla bir şerbet yapıp ailece bir gün akşam içse şifa olur. Evde küçük çocukları olanlar evde 1 kilo ayçiçeği balını bulundursalar, çocuğun ateşi yükseldiyse ılık suyla bir şerbet yapıp içirseler faydalı olur. 1 kilo bal, anason balı küçük çocuklarda uyku problemi olur, kas çıkarma problemi olur. Onu çok yaşar. Gundak çocuğu yani küçük daha bunlar. Ondan böyle 2 çay kaşığı şerbet içirebilseler o çocuk rahatlar. Ama burada bal bir çeşit olarak kabul ediliyor. İşte onun için de insanlar balı tanıyacak, bilgilenecek, ne amaçla aldığını da balcısına söyleyecek, balcısı da bu balları bulunduracak, onlara sunacak. Kahramanmaraş'ımızda 3 tane yaşlı doktor abimiz vardı. 2 tanesi benim müşterimdi. Çok sık gelirler, dükkanımızda ağırlardık. Bir gün bir bayan polenle bal alıyordu. Bunu ne için alıyorsun dedi. Ben doktorum dedi. İnsanlar ne için doktora gidiyorsa o hastalığın vitamini, ilacı bu balın içerisinde dedi. Yani bal bir şifa kaynağı. Her derde deva. Ama Türkiye'de rakım vermek istemiyorum. Tüketilen balın birçoğu da bal değil. Gözünde bir rahatsızlığım var. Polenle balı yesin. Bir hafta sonra gözünün dinlenmiş olduğunu, karşıdaki bir çizgi göremiyorsa görmeye başlayacak. Taze polen yiyecek. Polen gerçekse dünyada bir insan ömür boyu bir polenle yaşayabiliyor. Benim ürettiğim bir polen 3 kilo 5 kilo olur. Ama dostlarımız var sağ olsunlar. Ziyaretimize gelirken bunun kıymetini, değerini Nusret biliyor derler. Bize bilgi verirler. Oradan polenimiz gelir. Japonlar ve polenler ile alakalı olay nedir hocam? Şimdi biz bundan 25-30 yıl önce balı keserken müşterimiz balın içerisindeki poleni görmesin diye onu bıçakla çıkartırdık. Müşteriye vermezdik. O tarihlerde biz polen değil de buna haraza derdik. Büyük arıcılarımızdan öğrendiğimiz bu. Şimdi Japonlar ilkokulda talebelerine şerbet yapıp içirip ders almaları, yeni evli çiftlerin adreslerine polen göndermeleri, dünyada poleni tanıttılar. O tarihte dünyaya gelen Japon çocukları atalarının 2 boyu. Hatta biz Ankara'da, Kazan'da izlerken biri dedi ki ya bunlar ileride bu boya erişirse dünyada sporda hep madalya alırlar dedi. Yani boy farkından bazı sporları yapamıyorlardı diyelim. Şimdi biz de öğrendik bunu artık. Polen tuzakları oluşturduk. Güçlü arılarımız polen alıyor ama Türkiye'ye yeterli polen arıcılar yetiştirebiliyor mu? Hayır asla. Yani ustam sayılır benim. Haruniyeli Feyzi Çolak abimiz var.
500'le birini biz üretiyoruz dedim. Feyzi hocam çık çık 1000'de 1 dedi. Şimdi bir tır şoförü, ismi aklımda değil, yurt dışına gidecekmiş. Demiş ki işte 20 gün yolculuğum var. Şu tarihte de bebek dünyaya gelecek. Evi şöyle bir boyatalım. Şurada çatlaklar var. Onlar da demiş kapanır. Yurt dışından gelmiş. Aynı yere oturmuş. Çatlağı göremiyor. Allah ya burada çatlak vardı diyor. 3 gün poleni yemiş. Çatlağı görmeye başlamış. Geldi bunu bana anlatıyor. Doğrudur. Yine bir anımı anlatayım. Kahramanmaraş'ta bir güreş festivali var. Maraş'ın ağır siklet pehlivanı geldi dedi ki ya abi aileme karşı mahcup oluyorum dedi. Yıkılıyorum. Bunda da derece yapmazsam güreşi bırakacağım dedi. Şuradan bir tane pide aldı gel dedim. Bol polenle balı ikram ettim. Biz cumartesi günler güreşe de gitmedik. Pazar günü güreşe vardım. Tanıyan arkadaşlar diyor ya abi kaçırdım. Ne oldu? Ya falan pehlivan falanı yendi. Yendiği adam ünlü bir pehlivan. Geldi yanıma. Ne yaptım dedim. Abi vallahi ben bilmiyorum ne yaptığımı dedi. Bir baktım hakem elimi kaldırıyor. Yıkmışsın dedi. Bu polenden. Ve güreş hayatına da devam etti. Eyvallah. Ama polen yeni ise olur. Az önce polenin tanıtımını yapacağım. Ağzınıza aldığınız zaman rayha gelecek. Hiçbir şey olmadan poleni sade çiğneyip yutabileceksiniz. Yine söylüyorum. Verilen aldığınız polenin 3 gün 4 gün aldınız. Eğer bir farklılık yoksa yapmıyorsa o polen de bir sahtedir yani. Ya bu kadar net bu. Nusret amca bu nedir? Bu arı sütü. Bundan birkaç sene önce bir arı sütüne çalışan bir arıcı dostlarımız yok. Şimdi kovan değişikliği, değişik bir sistemle ana arı yüzüğü yaptırıp oraya arı sütü depolanması için bir değişik kovan sistemi oldu. Buna da geçen birçok arıcı arkadaşlarımız var, abilerimiz. Arı sütü üretiyorlar. Yalnız arı sütünde kullanımda da bir yanlışlık var. Ben sizin aracınızda bilgi vereyim. Bunu bu şekilde alıyor, kürdanla dil altından alıyorum diyor. Şimdi bu açıp kapattıkça havayla irtibat kurduğu sürece bu arı sütü bozulur. Bunu mutlaka bir bala beleyeceğim. Ama 100 gram ama 200 gram bala. Ve belenen bu arı sütüne demir kaşık kullanmayacak. Ağaç kaşık kullanacağım. Bunun faydaları nelerdir Nusret amca? Efendim bunun faydasını şöyle söyleyeyim. Kovanda kraliçe arının zayi olmasıyla işçi arıyı kraliçe arı yaptık. Bu da vücutta herhalde birçok direnci artırıyor. direnci arttıran Bununla bir... beslenen arının diğer arılara göre kanatları 2 katı olur. Vücut yapısı 2 katı olur. İnsan beslense insan da Tabii herhalde... insanla beslenirse insan da fayda alacak. Bala karıştığı zaman balı cıvıtmalıdır. Eğer bal cıvımıyorsa karıştırırken o arı sütü ya bozulmuştur ya da ölü bir arı sütü. Bu bal ya 3 yıl ya da 4 yıl. Bir arıcı abimizin, arıcı arkadaşlar bunu ben anlatınca bilirler kim olduğunu. Bu arıcı abimiz 2 yıl üzerinden geçmezse bal satmaz. Böyle bir yapısı var. Bunu yeni getirdik. Benim bildiğime göre ya 4. yıl ya 3. yıl. Koy. Bu bizim göksün, kızılözün, kekik ve keven. Bu balımız da lavanta balı. Bizim Avşin kazağımız var. Orada da ekmeye başladılar. Önümüzdeki sene inşallah orada da lavanta balımız olur.
Bu Afyon Dinar bölgesinin Bu daha açtım. evet. Lavanta balı. Çok hafif bir aroması var. Küçük çocuklar için. Uyku sorunu olanlara da çok faydalı bir bal. Diyelim akşamları bir küçük kase yoğurt, bir yemek kaşığı bal, herkes denesin, faydasını görür. Bu ne balı hocam? Tüsü boğa dikeni. Yüksekova bölgesinde olur bu. Bunun özelliği nedir? Ne gibi şeyler şifalı? Bunun da içeriği zengin bir balımız. Boğa dikeni karışımı bebek tedavisi görenlere de tercih ettiğimiz bir bal. Şişmişler, çapşın. Bu balımız beyaz çam. Beyaz çam. Bu bal dağları Milas'ta olur. Rakım Hmm. 850-900. Hı hı. Enginde olan çam balının rengi kırmızı olur. Burası devlet koruması altında. Oraya her aracı... Özel bir bal bu. Tabii. Efendim. Şimdi hazmı kolay bir bal. Şekeri en düşük bal. Astım, bronşit gibi nefes darlığı olanlara faydalı bir bal. Hmm. Bu balımızda kişniş balı. Kişniş. Evet. Bu az bulunan bal diyordunuz değil mi buna? Bu Arapların baharatını çok kullandığı bir şey. Konya Bozkır tarafından Reyhanlı'da ekiliyor. Bu balımız da kestane balı. Bunu alırken mutlaka balcısına danışsın insan. Yaşlı anneme diyor kestane balı alacağım diyor. Kaç yaşında diyoruz? 80 yaşında. Bunun polen sayımı çok yüksek. Anneniz bunu bir şerbet yapıp içse vücut ısısı çok yüksek. En hatalı kullanılan, tüketilen ballardan biri kestane balı. Kestane balını dinamik genç yaşlar mı? Tabii. Şimdi adam spor yapıyor. Güçlü ağır işler. Ağır işlerde yani profesyonelce idman yapıyor veyahut kazma kürek işinde çalışıyor. O adam yakıyor bunu, o yesin. Ama evinden çıkamayan yaşlı bir insana bu balı yedirdiğiniz zaman olumsuz şeyler yol açıyor. ısısı yükselir. Efendim. Deli bal yiyen halüsinasyon görür mü hocam? Bu ne kadar doğru? Orman gülü dediğimiz bir bal var. Deli baldır. Cenab-ı Hak da buna öyle bir şifa vermiş. Ağır bir bal. İşte yediğimiz zaman çok vücut ısısı yükselir. Baş ağrısı, kusma gibi durumlar olur. Bir de somak ekşisi dediğimiz bir ekşi var. Evlerde bunun ahıdını çıkartırlar. Bir balın ismini söylerken içeriği o baldan çok olmalı ki onu söyleyebilmeliyiz. Yoksa biz kekik keven diyoruz. İki çiçekten almış değil. O doğadaki diğer bitkilerden de aldı da çoğunluk kekik ve kevende olduğu için. Bu somak eşkisinden de fazla alırsa o balda da öyle bir durum olur. Bir de bizim Afyon anason balımız olur. O da ağır bir baldır. Diyelim sofraya bir tabakta size ikram edildi ama bu anason balıdır denmedi. Siz diğer bal gibi karnınızı doyuruncaya kadar yediniz. O da bir baş dönmesi, kusma, tekrar yeri işte o balı, vücut ısın yükselir, kafanı ıslarsın. Bunları yaşadık biz. O yüzden herkes her balı yiyemez. Yiyemez. Bakın örneğini veriyorum. Şimdi ağır bir tedavi görüyor. Birinden duymuş, kestane balı demiş. Şimdi ağır tedavi nedir? Allah dostlara vermesin. Bir kanser tedavisi. Bunun vücudu zaten yorulmuş, yıpranmış. Siz buna bir de kestane bal alıyorsunuz. Daha bir de ısrar edeceksiniz. Hani bir şifa görsün, bulsun gibisinden. Yok. Buna güzel bir beyaz çam balı yedirin. Şekeri düşük, hazmı kolay. Vücuda zindelik verir.
Bir mezdeyi balı efendim. O da salgı balıdır. Çok şifalı bir baldır. İçeriği zengin bir baldır. O mezdeğinin salgısı soğuk havada reçine olur. Ormanın tabanına düşer. Tavşanlar gece gelir orada pıtır pıtır yer. Biz Aralık'ta yakın olduğumuz için o sese çok uyandığımı bilirim ben. Yaban hayvanları kendi aralarında kavga etmişse, avcı sıkmış, yaralamışsa o mezdanın olduğu yere gelir, yarasına mezdanın sakızını yapıştırır, yarasını tedavi eder. Şimdi biz bu tür tedavi görmek isteyen hastalara da bu balı tavsiye ediyoruz yani. O balın adı neydi? Mezde balı. Mezde. Biz mezda diyoruz yöre olarak. Bazı yerde mezdeyi, bazı yerde sedir, bazı yerde göknar. Hatta o ağaca hiç kurt girmiyor. Kesilse de girmiyor. Osmanlı döneminde camilerimizi o ağaçla yapmışlar. Her sene kokusu yenileniyor yani öyle bir ağaç. Şimdi bebek tedavisi görenler için kişniş balı, çakşıl balı. Bir de şöyle bir durum var. Bazı ballar Türkiye'de iç piyasaya çok girmez. Dışarıya gider. Bu kişniş bizim karabiber gibi bir baharat türü. Araplar çok kullanır. Her yemeğe kullanırlar bunu. Gücü artırıcı olduğu için de Araplar bu ballara talip olurlar, alırlar. İç piyasaya çok girmez. Çevren arıcı ise eline geçer. Yoksa biri gelip benim elimde kişniş balı var alır mısınız falan asla ben yaşamadım, görmedim. Bebek tedavisi görenler bu balla arı sütü polenle karıştırıp yerlerse 50 yıllık bir tecrübeme göre çok insanlar da faydalandı Hocam balın kaymağı olur mu? Olur. Bal kaymağı arıcı petekleri süzmeye vurur. Üçlü, dörtlü bir süzme makinamız vardır. Bunu dinlendirici kaplara alırlar. Dinlendikten sonra tenekeye doldururlar. Bu sızmanın içerisinde polen tanecikleri de olur. Tenekeye bal girdikten sonra hafif yüze çıkar. O yüzünde ince bir tabaka olur. Köpük tabakası. Biz ona bal kaymağı deriz. Ama büyüklerimizden gördüğümüz bunu hiç kimse parayla satmadı. Biz de satmadık esnaflık hayatımızda. Onu biriktiririz. Da kimin nasibinde olursa ya bir sevdiğimize götürürüz, ikram ederiz. Veya iş yerimize gelirler, sofra açarız, bal kaymağı olur. Şimdi belki açacağımız tenekelerimizde de biz bunu, bal kaymağını göreceğiz. Gerçek balın da nasıl donduğunu, kristalize olduğunu nevisine göre erken donan ballar var, geç donan ballar var. Salgı ballarımız donmaz. Mezda balımız, ardıç balımız, kestane balımız, çam balımız kristalize olmaz. Ama diğer ballarımız kesinlikle kristalize olmalı. Arı ailesinin yaşantısını, birbirlerinin sevk ve idaresini, çalışma sistemini inceleyen insan, Müslüman değilse Müslüman olur. Şimdi arı ailesinde bir kraliçe vardır. Sevk ve idare onun emrindedir. O kovan içerisinde devamlı turlar. Bu çıtadan bu çıtaya buraya koku bırakır. İşçi arılar bu kokuyu algılayınca kraliçe arı burada diye dalga geçme yok onlarda. Erkek arı vardır, sayı çok azdır. O çiftleşme sezonu havada ölür, biter. Bir arının ömrü 40 gündür. İşçi arı milyonlarca yumurta yapar. Şimdi arının giriş pistinin arka kısmında hazır kıta arı vardır. Yani dışarıdan bir tehlike içeri girmesin diye. Onun için o deliği kendilerinin böyle milimetrik gireceği şekilde propolisle kapatırlar. Diyelim ki ne? Girdi, kabul ettik veyahut da bir arıcı kovan aktaracak. O aktardığı kovanın içerisinde küçük fare veyahut da çekirge sizin dediğiniz şey. Ben çekirgeyi gördüm. İşçi arılar onu o delikten çıkartıp atamadıkları için üstünü propolisle kapatıyorlar. Yıllar sonra onu açtığınız zaman çekirge daha yeni ölmüş gibidir. O propolis. Burada da vardı ama Var mı orada? var. Şimdi ben çekirgede gördüm bunu, yaşadım yani. Arı propolis'i kendi kovanını sağlama almak için yapar. Ve kovanda da çok olmaz o. Doğadaki ağaç kovuklarına, kaya kovuklarına ev yapmış.
arılarda olur. Yani buradan bir hava geliyor, rahatsız olmayalım. Burada bir delik var, bize zararlı bir mahlukat gelir düşüncesiyle propolisle kapatırlar. Ve propolisin de yara tedavi edici özelliği de vardır. Yaşlı büyük arıcı abilerimiz şöyle bir küçük ceviz büyüklüğünde cebine koyar, bir yere gittiği zaman o eve verir. Allah göstermesin bir çizik, bir bıçak kesiği olduğu zaman hemen üzerine kapat. Yara tedavi edici özelliği var propolis. Şimdi bir de arı sütümüz var bizim. Efendim bunu en çok acemi arıcılar yapar. Arısına bakım yaparken kraliçe arının kovanda hangi çıtada olduğunu bilmez. Tecrübeli bir arıcı ya 3. çıtada ya 4. çıtadadır. Çünkü kovanın durumuna bakarsa o kararı verebilir. Şimdi tekrar kovanı düzlerken o acemilikten mütevellit kraliçe arının olduğu peteğe sıkıştırdı diyelim. Kraliçe arının ayağında bir arıza oldu. İşçi arı kraliçesini arızalı kabul etmez. Hemen onu boğar, öldürürler. Şimdi bu arının idame etmesi için bir kraliçeye ihtiyaç var. Sahibi de kraliçenin öldüğünü bilmiyor. Dışarıdan bir ana arı verme şartları var ama o bilmediği için o da yok. Milyonlarca günlük yumurtanın içerisinden bir tane yumurta seçen işçi arılar. Hemen oraya bir mumla yüzük örerler. O yüzüğün içerisini arı sütüyle depolarlar. Dünyaya işçi arı olarak gelecek arı sütüyle beslendiği için kraliçe arı olur ve kovanın idamesini devam ettirir, yaşantısını. Ana arı çiftleşmeye çıkar, koku salgılar. Çevredeki tüm erkek arılar o kokunun arkasına gider. Kraliçe arımızın fizik yapısı işçi arılara göre kanat uzun, hızlı uçabilir. Bunun hızına ulaşamayan erkek arılar havada çatlar ölür. En sağlıklı erkekle çiftleşir. Onun hızına ayak uyduran çünkü arkadan gelecek arı neslinin genetiğinin sağlam olması için. O 40 gün yaşar dediğimiz arımız kovanda ölmez. Cenab-ı Hak ona o bilgiyi beynine nakşetmiş. Ölüm uçuşuna çıkar kovandan. Havada çatlar, ölür. Hiç kimseye bir sıkıntısı yok. Eğer kovanda ölse işçi arılar onu dışarı çıkaracak. Ona mesai harcayacak. Bir de arının doğaya olan faydası. Eğer arı ailesi yoksa Cenab-ı Hakk'ın insanlara bahşettiği 90'a yakın meyve sebze yok olacak. Onun için biz arıcılar arıyı sev ve koru diyoruz. Şimdi portakal narenciye balımız. Portakal balı. Evet. 4 yol Erzin, Payas bu bölgede olur. Türkiye'nin birçok arıcısı arıcılığı devam ettirmek için bu saydığım 4 yol Erzin, Payas bölgesine yerleşmişler. Çünkü oranın ilkbaharı kendi memleketine göre 2 ay uzun, kışı da 2 ay kısa. Yani arı orada 3-4 kuluçka dönemi geçirir. Bizim burada daha arı uyanmaz. Yaylaya giderken portakala gitmeyen bir arıcı arkadaşımızın kovanında atıyorum 5000 asker varsa portakala giden arıcının kovanında 15.000 asker vardır. Şimdi yaylaya çıktık. Ben 5000 askerle bal toplayacağım. O 15.000'le 20.000'le toplayacak. Onun için bu saydığım Payas, 4 yol Erzin, Türkiye'nin birçok yaşlı arıcıları oraya yerleşmiş, oradan yer almış, bahçe almış, çocuklar orada evlenmiş. Artık hepsi 4 yollu olmuş. Yani 4 yol balcıların toplandığı bir bölge diyebilirim ben. Bunda 4 yola gitmeyen arıcı arkadaşlarımız oradaki dostlarından bal isterler, portakal balı. Eve bir misafir geldiği zaman akşam yemekten sonra baklava niyetine, tatlı niyetine bunu çıkarırlar. Böyle hafif bir baldır. Küçük çocuklar çok sever bunu. Ve arıcılarda da bir adet vardır. Bal geldiği zaman yanında mutlaka bir kasede yoğurt koyar. Çünkü misafir belki balı sever, çok yer, rahatsız olmasın diye de yanında yoğurt ikram edilir.
Bunun ekstra bir faydası var mı? Bilindik. Çocuklar için bir reçel türüdür. Çocuk reçeli gibi. Çocuk evde yapılan reçel gibi yani. Benim çocuğum bal yemiyor diyor. Olmaz mı? Bu balı götür. Evladım çok yedindi. Yine ye. Ama deminki dediğim ağır balları sofraya koyuyoruz. Çocuğa bal yediyoruz. Çocuğun vücut anatomisini onu kaldırmaz. Bir de her bölgenin bir bal alışkanlığı vardır. Örnek verelim. Biz kekik keven ağırlığı sofrada. Ama bir Gaziantep Kilis ağır balı severler. Onu biraz daha yüksek fiyata alırlar. Biz burada o balı versek biz bunu yiyemedik diye geri iade eder. Şer'an'da bulunduğu bölgenin diyor meyvesini, sebzesini yiyin diyor. Maraş'taysan kekik keven balı. Bu kişniş balımız. Bu keven balımız. Bu zahter balımız. Bakın az önce biz kaymaktan bahsetmiştik. Evet. Bakın burada biraz kaymağımız varmış. Bu balımızın kaymağı. Şimdi bu bir müşterimizin kabına doldururken bunu doldurmak istemeyiz. Hani bulanık görür balını. Bunun içinde ne vardır? Bunu biz böyle toplarız. İşte biz yeni mesleğe başladığımızda da yaşlı abilerimiz bunu satmazlardı. Biz de onlara uyduk. Şimdi şöyle efendim, ben 50 yıllık arıcıyım. Türkiye'nin çeşitli bal bölgelerini gezdik, gördük. Birçok bölgede de arıcı dostlarımız var. Babadan oğula, oğuldan toruna gibi 3 kuşak, 4 kuşak tanıştığımız arıcı dostlarımız var. Şimdi bizler bal aramayız. Örnek verelim, 4 yoldan bir arıcı abimiz Van'a gitti. 2 ay sonra damadı, oğlu bir babamızı ziyarete gidelim dediğinde dönüşte arabanın arkasına 3-5 teneke bal verirler. Oradan da Nusret amcanızdan şu kadar para alın, haçlık edin derler. Bu vesileyle Türkiye'nin tüm bal bölgelerinden bana böyle bir bal geliyor. Bu parayla, pulla yapılacak bir iş değil. Ve ondan sonra zaman zaman bu arıcı dostlarımız bizi arar. Der ki Nusret Bey, biz bu sene Yüksekova'dayız. Yaydım şu çiçek açmadı, yağmur yağdı, şu çiçek bal vermiyor. Bu sene balımızın kıvamı şu oldu, rengi bu oldu gibi bilgileniriz. O arkadaşlarımızdan da dükkanımıza ballarımızı isteriz. Bu şekilde satış yaptığımız ballarımızı temin etmiş oluruz. Yani siz bal profesörü müsünüz? Şimdi efendim onu bize yakıştırdılar. Doğrudur. Yani şöyle, bir arıcı arkadaşımız diyelim ki bir yanlış yaptı. Pamuk balını getirdi bize ama dedi ki bu bal falan çiçeğin balı. Biz bunu biliriz. Yani Van bölgesinin balında bu sene ne vardır? Kişniş tüsü balı. Bunun aroması nasıl olur? Rengi nasıl olur? Kıvamı nasıl olur? Kekik balı. Rengi nasıl olur? Aroma nasıl olur? Bunu biliriz. 3 yılda, 5 yılda olan bazı ballarımız vardır bizim. Örnek verelim. Hatay'ın Arsus bölgesinde maydanoz balımız olur. Maydanozu tohuma bırakırlar. Şimdi maydanozun boyu 20 santim diyelim. Tohuma bıraktıkları zaman 1 metreyi geçer. 4 tane de büyük kelle olur. Arı bundan alır. Antibiyotik içerikli bir baldır. İnsanlar bu baldan faydalanabilir. Şimdi biz bunları söylerken insanoğlunun bir hayatı yazılmış, çizilmiş. Kader, hayır ve şer Allah'tan gelir. Eğer Cenab-ı Hak bu evli çifte çocuk nasip etmediyse
tırlarla polenin içine bıraksak yine olmaz. Ama vesile mi? Vesile. Ben 50 yıllık esnaflığımda aşırı poleni tüketip, aşırı balı tüketip onlar gelip, çünkü abi kardeş gibi oluyoruz. Her 15 güne bir geliyorlar, polen alıyorlar. Doktorlarının verdiği bilgiyi bize anlatıyorlar. Vücut yükseliyor. Doktorun istediği seviyelere yaklaşıyor. Tekrar geri sıfırlıyor. Evet, polen devam ediyor, yükseliyor, geri sıfırlıyor. Yani polenle, arı sütüyle, balla bu iş olur dersek biz büyük bir vebali var, yanlış olur. Doktoruyla irtibatlı olacak. Doktor polen ye dediyse yesin. Arı sütü ye dediyse yesin. Hayalhanem hakkında ne söylemek istersiniz? Gençlerimizde ahlaki yönden, inanç yönünden onların doğru yola sevkiyatını, edepli, terbiyeli büyümelerin için çaba sarf eden, güç sarf eden ve buna da Türkiye'mizin gerçekten çok büyük ihtiyacı var. Gençlik çok başıboş. Yani asi bir gençlik var. Abdestsiz, namazsız, kültür yobazlığı. Bunun için bu gençlerimize küsüp sahipsiz bırakmak daha yanlış. Onlara verilecek bir nasihatla, bilgiyle bir gencimizi bu tarafa çeksek onun bile büyük sevabı var. Sizleri ben bu yönden kutluyorum. Allah gücünüzü artırsın. Gençlerimize de Cenab-ı Hak hüsnü ahlak ihsan eylesin. İnşallah hepsine yetişmeyi nasip. İnşallah. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.